Dante'nin ağzından Araf'ın destansı bir anlatımıdır. Ben, Floransa'nın sürgün edilmiş şairi Dante. Ruhumun en derin köşelerinde yankılanan kelimelerle size tanık olduğum o muazzam geçişi anlatmaya çalışacağım. Cehennemin ateşlerinden kurtuldum. Fakat cennetin ışığına kavuşmak için daha önümde uzunca bir yol vardı. İşte tam burası, günahkar ruhların temizlendiği Araf Dağı'ndan başka bir yer değildi. Vergilius'un eşsiz rehberliğinde ilerlerken gözlerimi göğe kaldırdım. Önümde göğe bir merdiven gibi yükselen o dağ vardı. Eteklerinden zirvesine kadar günahların ağırlığını taşıyan ruhlarla doluydu. Burası ne cehennemin öfke dolu çığlıklarıyla yankılanıyor, ne de cennetin ilahi ezgileriyle huzur veriyordu. Burası arınma yeri, bir çeşit dönüşüm kapısıydı. Araf'ın kapısında ilk sınav. Kapıya vardığımızda meleklerin kanatlarıyla mühürlenmiş 3 altın basamak gördüm. Melek alnıma 7 kez P harfini işledi. Bu harfler 7 büyük günahın iziydi. Kibir, kıskançlık, öfke, tembellik, açgözlülük, oburluk ve şehvet. Her biri ruhumu kirleten bir lekeden ibaretti. İçeri girdiğimde önümde mermerden bir basamak upuzun uzanıyor ve her adımda yükümü hafifletiyordu. İlk basamak, kibir ve taşların ağırlığı. İlk basamakta sırtlarına kadar ağır taşlar bağlanmış ruhlar gördüm. Bir zamanlar kendilerini yücelten, başkalarına yukarıdan bakanlar. Şimdi ise yere kapanmış ve taşların altında eziliyorlardı. Beni gören biri inleyerek fısıldadı. Biz dünyada taç giymeyi arzuladık. Şimdi toprağın tozunu yutuyoruz dedi. Burada yalnızca bedenler değil, zihinler de eğiliyordu. Taşların ağırlığı yalnızca fiziksel bir yük değil, ruhun kırılmasını ve alçak gönüllülüğün öğrenilmesini sağlıyordu. Gökyüzüne bakamayan bu ruhlar başlarını eğerek insan olmanın gerçek anlamını kavramaya çalışıyorlardı. Nafile. İkinci basamak, kıskançların kör edilmiş gözleri. İlerlediğimde gözleri dikilmiş ruhlar gördüm. Dünya üzerindeki zenginliklere ve mutluluklara göz dikmişlerdi. Şimdi ışık onlardan esirgenmişti. Gözlerimiz o görmüyor, çünkü kalbimiz hasetle kör olmuştu diye fısıldadı biri. Ancak şimdi başkalarının mutluluğunu paylaşmayı öğreniyorlar. Bu basamakta ruhlar yalnızca görmekten değil, duymaktan da yoksundurlar. Kendi iç sesleriyle baş başa kalmışlardır. O ses, yıllarca bastırdıkları merhametin ve sevgisizliğin de bir yankısıdır sanki. Artık başkalarının başarılarına sevinmeyi öğrenmek zorunda kalmışlardır. Üçüncü basamak, öfkenin kör edici sesi. Öfke basamağına vardığımda her yer yoğun bir sisle kaplıydı. Burada öfkelerine yenik düşen ruhlar vardı. Birbirlerini tanıyamıyor, geçmişteki nefretin içinde kayboluyorlardı. Birisi hıçkırarak fısıldadı. Öfkemiz gözlerimizi kör etti. Şimdi affetmenin huzurunu öğreniyoruz. Bu ruhlar yalnızca kendi nefretlerinden değil, geçmişlerinde saklı kalan pişmanlıklardan da arınmak zorundaydılar. Affetmeyi öğrenmeyenlerin yükü ömür boyu taşınacak bir pranga gibiydi. Dördüncü basamak, tembellik ve sonsuz koşu. Bu basamakta ruhlar hiç durmadan koşuyordu. Hayatta erteleyenler
Üşengeçlik içinde kaybolanlar şimdi hiç durmadan ilerliyordu. Artık durmamalıyız. Çünkü zamanı boşa harcayarak ruhumuzu zincire vurduk dediler. Burada bir ders vardı. Harekete geçmeyen ruh asla yükselemez. Bu basamaktaki ruhlar yalnızca bedensel tembellikten değil, düşünsel ataletten de kurtulmak zorundaydılar. İlerlemek için yalnızca koşmak değil, aynı zamanda zihni uyandırmak da gerekiyordu. 5. basamak. Açgözlülüğün zincirleri. Açgözlüler basamağında elleri ve ayakları yere zincirlenmiş insanlar gördüm. Dünyevi servetin peşinden koşmuş, kalplerini altınla mühürlemişlerdi. Şimdi ise toprağa kapanmış, ellerini açıp gerçek değerleri arıyorlardı. Altın yerine sevgiyi biriktirmeliydik diye fısıldadı biri. Bu basamaktaki ruhlar servetlerine tapanlar değil, sevgiyi ve paylaşımı unutanlardı. Şimdi el açmayı öğrenmek zorundaydılar. Çünkü kalp yalnızca verdiğinde zenginleşirdi. 6. basamak. Oburluğun aç bırakılan ruhları. Burada masalarda muhteşem ziyafetler vardı ama ruhlar açlıktan kıvranıyordu. Yemeklere ulaşamıyor, açlıkla cezalandırılıyorlardı. Bir zamanlar nefsinin esiri olanlar, şimdi ölçülü olmanın erdemini öğreniyordu sanki. Bu basamak yalnızca fiziksel oburluğun değil, düşünsel açgözlülüğün de bir sınav yeriydi. Fazlasını istemek, yeteriyle yetinmeyi unutturuyordu. 7. basamak, şehvetin alevleri. Son basamakta alevler içinde yürüyen ruhlar gördüm. Şehvetin ve arzuların peşinde koşanlar. Şimdi ise ateşle arınıyorlardı. Arzularımıza hükmetmeyi öğrenmek için yanmalıyız dediler. Burada ruhlar tutkularını kontrol etmeyi öğrenene kadar ateşin içinden geçmek zorundaydı. Bu alevler yakmaktan çok arındırıyordu. Ruhların içindeki saf sevgiyle basit arzu arasındaki farkı anlamalarını sağlıyordu. Ve Araf'ın zirvesi, cennet bahçesi. Sonunda zirveye ulaştım. Burası artık dünyevi acılardan arınmış, huzur dolu bir bahçeydi. Burada Beatrice beni bekliyordu. Vergilius'un görevi sona ermişti. Dante, buradan sonra yoluna tek başına devam edeceksin. Gerçek ışığa ulaşmaya hazırsın dedi. Ben cehennemin karanlığından geçtim. Araf'ın sınavlarını verdim. Şimdi cennetin kapısında duruyorum. Peki artık içeri girmeye hazır mıyım? İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.